Merhaba, bu bölümde Netflix yapımı Dünyayı Ardında Bırak filmini inceliyor, sahnelere göz gezdiriyoruz. Bildiğiniz üzere her ne kadar film sektörü eşittir eğlence sektörü olsa da birçok film ve dizi sadece eğlence amaçlı üretilmiyor. Hadi şimdi Dünyayı Ardında Bırak filmine daha uzaktan ve daha yakından bakalım. Dünyayı Ardında Bırak filmi aynı adlı bir romandan esinlenilerek yapılmış bir film. Filmin yönetmen ve senarist koltuğunda oturan isimlerden birisi de Mr. Robot dizisinin senaristlerinden olan Mısır kökenli Sam Esmail. Sam Esmail bir Müslüman. Bunun yanı sıra eşi Emir Rassım ise bir Yahudi. Filmin başlangıcında İsrail'in bayrak rengine atıfta bulunulan daha çok mavi beyaz bir oda temasıyla karşılaşıyoruz. Üstelik bu mavi beyaz renklere filmde oldukça yer verilmiş. Ayrıca daha ilk sahnelerde filmde ben buradayım diyen görünmezler var. Neyden bahsettiğimi birazdan anlayacaksınız ve bu kadarla da kalmayacak. Clay Sandford karakterinin yanı başındaki bardağın üzerinde beyaz renkte basılmış 6 rakamı olduğunu görüyoruz. Ve bardağın hemen yanındaki saatin yelkovanı da altının üzerinde. Ayrıca yatağın öbür tarafında da muhtemelen saat olan şeyin üzerinde de 6 rakamı var. Birleşince saf kötülüğü temsil eden 666 detayını görüyoruz. Ayrıca bardakta kahve var. Üstelik Amanda Sandford karakteri kahve hazırladığını söylemeden önce bütçe kesintileri yüzünden işinde hep huzursuzsun diyor. Bu da ünlü kahve markasının dünya çapında göze batması, yani İsrail'e desteği hakkında iliştirilmiş minik bir mesaj niteliği taşıyor. Ayrıca bardakta yazılı olan 76 sayısındaki 7 rakamı kırmızı renkle yazılmış ve 2023 yılındaki Filistin-İsrail olayı 7 Ekim'de başlamıştı. Fakat bu film 25 Ekim'de çıktı. Yani 18-19 günde hızlı bir şekilde çekilip stüdyoya gönderilse bile bunların yanı sıra Amanda karakterinin çantayı hazırlarken önünde durduğu kapının üzerine asılmış resim mavi, yeşil, sarı ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Bu da Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Etiyopya bayrağının rengini temsil ediyor ve resimdeki sarı renkler birer boynuzu andırıyor. Buna karşılık Etiyopya'nın bulunduğu bölgeye Afrika boynuzu deniliyor. Bu da dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Giriş sahnesi bitmeden hemen önce Amanda Sandford son repliğini söylerken kamera yakınlaşmaya başlıyor. Üstelik tam bu esnada söylediği kelimeler çok önemli. Bu sahnede karakter üzerinden çoğu izleyicinin anlaması mümkün olmayan bir şeyden bahsediliyor. Tam bu saniyelerde kadrajda ufak bir detay var. Nil ve Fırat arasında bir devlet kurma planının gerçek davasını hatırlattığını ve bir aydınlanma yaşadığını söylüyor. Tabii bütün bu anlattıklarımın karakterlerle en ufak bir ilgisi yok. Sadece imgeleme ve metafor yöntemiyle bağlantılı mesajlar verdiklerinden bahsediyorum. Söylemek istediğim, filmde yer yer aynı anda iki farklı hikaye anlatılıyor. Ardından arabayla kiraladıkları eve gittikleri sahnede kadın arabada çıplak ayakla oturuyor. Yahudi sembolizminde ise Kral Yoaş, Peygamber Elişa'nın emri üzerine düşmanlarının yıkılacağını simgeleme amacıyla penceresinden havaya bir ok fırlatmıştır. Yaşaya Asurlular tarafından esir alınınca Mısırlılar ve Etiyopyalılara nasıl davranılacağını göstermek için çıplak ve yalın ayak yürümüştür. Burada da Etiyopya'nın geçtiğini görüyoruz. Üstelik daha önceki sahnede hafif aralık bir kapının üzerinde asılı bir resim vardı ve Etiyopya bayrağını temsil ediyordu. Bu belki de ileri bir tarihte Etiyopya'da yaşanacak olaylara gönderme niteliği taşıyor olabilir. Ya da Filistin'de bir zafer bekledikleriyle alakalı. Daha sonra tatil için geldikleri evin renginin beyaz ve arabanın da mavi olduğunu görüyoruz. Bu film özelinde bakarsak bunlar asla tesadüf değiller. Çünkü bu tarz filmler birçok film ve dizinin aksine A'dan Z'ye daha detaylı ve daha özel olarak kurgulanıyorlar. Demek istediğim, arka planda ya da sahne önünde duracak en küçük şeyden en büyüğüne kadar özenle yerleştiriliyor. Ayrıca repliklerdeki bazı kelimelere ve cümlelere vermek istedikleri mesajları gizliden ya da yerine göre açıktan yediriyorlar. İzleyicilerin birçoğusu da bunun eğlence ve vakit geçirme amaçlı üretildiğini düşündükleri için bu konuların üzerine kafa bile yormuyorlar. Kafa yoranlara da gülüp geçiyorlar ki zaten onların istedikleri de bu. Daha sonra tatil için kiraladıkları eve yerleştikten sonra akşam vaktinde eve 2 kişi geliyor. Kiraladıkları evin
evin asıl sahipleri, bir baba ve kızı. Burada da dolaylı yoldan bir anlatım var. Yine hatırlatıyorum. Şunu unutmayın. Film anlattıklarıma direkt olarak değinmiyor. Buradaki anlatım şöyle. Evi kiralayan Sandford ailesi İsrail'i temsil ediyor ve orası onların evi değil. Sadece kiraladılar. Eve gelenler ise Filistin'i temsil ediyor ki bunu birazdan göreceksiniz. Olayları karmaşık hale getirmişler ki tam olarak anlaşılmasın. Amanda eve gelenlere ilk başta hiç güvenmiyor ve onları evde istemiyor. Bu durum için bundan sonrasında senaryoda değişiklikler olsa da bizim için önemli değil. Çünkü anlatmak istediklerini bu sahnelerle zaten anlattılar. Sonra yine bir sahnede Ruth karakteri "Trafik lambaları da bozuktu. Eve dönmeye çalışsak 6 saat beklerdik" diyor ve Ruth'un sol omzunda 96 sayısının olduğu bir dövme olduğunu görüyoruz ve bu da aynı şekilde 666 demek oluyor. Bu kodlamaları yapmaları bazılarına çok saçma, alakasız ve hatta komik gelebilir. Bu kodlamaların sebebi filmi sipariş edenlerin kim olduğuyla alakalı. Evin asıl sahipleri geceyi geçirmek için alt kata indiklerinde yatağın baş ucunda bir tablo olduğunu görüyoruz. Bu tablonun kenarları siyah ve içerisindeki renkler beyaz, yeşil ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Tam da olması gerektiği gibi. Çünkü bu Filistin bayrağı ile aynı renkleri barındırıyor. Bu sahnede geçen konuşmadaysa bu sefer evin sahipleri Sandford ailesinin gitmesi gerektiği hakkında konuşuyorlar. Ve adam karşılarında açık olan televizyonda 114. kanalı açık bırakıyor. Bu da aslında Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyor. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de 114 ayet vardır. Daha sonra başka bir sahnede evin sahibi olan adam Amanda ile konuşurken bir müşterisi hakkında bazı şeyler anlatıyor. Buradaki sahnede ve sonrasında Filistin-İsrail olaylarından sonra Amerika'nın başına gelebilecek muhtemel bazı olaylar hakkında bilgi veriliyor. Tabii bütün gerçekçiliği daha da karmaşıklaştırıyorlar ve sonra "Kontrol eden yok. İpler kimsenin elinde değil" diyor. En son olarak da Amerika'nın başına gelen büyük kaosu ve darbeden ya Kore'nin ya Çin'in ya da İran'ın sorumlu tutulacağı hakkında konuşuluyor. Belki de bu olayın sorumlusunun Çin'in arkasına saklanmış İsrail olacağı ve suçu İran'a atacakları bir düzenek kuracakları anlatılıyordur. Kim bilir? Sonuçta İran'da kendi devletleri. Kısacası filmde Amerika'da sistematik olarak ilerleyen, kontrolsüz gibi görünen kontrollü bir darbe yapılacağını da anlatmışlar. Çok mu uçuk geldi? Tabii siz yine de filmin tattırdığı o benzersiz hislere ve duygulara kapılın. Çünkü bu daha kolay.